Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere fırınsız, kalıpsız, ocakta, tavada kolayca yapabileceğiniz bir elmalı kek tarifini paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle 2 adet orta boy elmayı kabuklarını soyup küp küp doğradım ve bir kasenin içerisine aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker ilave edip çeyrek yemek kaşığı kadar da tarçını ekleyip güzelce karıştırıyorum. Elmayı bu şekilde harmanladıktan sonra bunu kenara alıyorum. Ben sarı elma kullandım. Dilediğiniz elma türünü kullanabilirsiniz. Şimdi kek harcı kısmına geçiyoruz. Burada da karıştırma kabının içerisine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı toz şekeri üzerine alıyorum ve çırpıcı ile güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz mikserde kullanabilirsiniz ama inanın hiç ihtiyaç yok. Zaten tavada pişireceğimiz için çok böyle kabaran bir kek olmasını da istemiyoruz. Ama yine de çok güzel kabarıyor. Bittiğinde sizler de göreceksiniz. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra 1 çay bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağı ve 1 çay bardağı da sütü ilave edip tekrar güzelce karıştırıyorum. Bu tarifte kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 100 ml'dir. Ve burada toplamda 2,5 çay bardağı un var ama ben yine de kontrollü olarak ekleyeceğim sizlerin önünde. 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozunu unun üzerine boşaltıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Kalan unu da ekleyip şimdi tekrar pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpıcı ile karıştıracağım. Un miktarı belki bir tık artabilir veya bir tık azalabilir sizin kullandığınız unda. Sizler de yine kontrollü ekleyin. 2 yemek kaşığı kadar da çekilmiş ceviz ekledim. Elinizde varsa mutlaka ceviz veya fındık eklemenizi de öneririm. Tekrar güzelce karıştırıyorum ve kek hamurunun kıvamı bu şekilde olmalı. Kek hamurunu da hazırladıktan sonra böyle döküm bir tava kullanıyorum. Sizler de olabildiğince taban kısmı biraz kalın olan bir tava kullanmanızı öneririm. Orta boyda bir tava, yağlı kağıdı bu şekilde kestim ve tavanın içerisine yerleştirdim. Alt kısmına tarçınlı olarak hazırlamış olduğumuz elmaları serpiştiriyorum. Her tarafına gelecek şekilde kaşık ile dağıtıyorum. Elmaların üzerine de hazırlamış olduğum kek hamurunu boşaltıyorum. Spatula ile hamuru her tarafına yayıyorum. Artık ocağa pişmeye götürebilirim. Şöyle bir sallıyorum havasını almak için. Ocağın orta gözünü en kısık ayarında açtım ve üzerine 4 kat katlamış olduğum alüminyum folyoyu yerleştiriyorum. Onun üzerine de tavayı ekleyip tavanın da ağzını kapatacağım. Kısık ateşte bu şekilde 40 dakika ağzını hiç açmadan pişmeye bırakıyorum. Ve 40-45 dakikanın sonunda kontrol ediyorum. Bakın şöyle üst kısmını elinizle dokunduğunuzda kesinlikle yapışmayacaktır. Zaten dokusundan hatta görüntüsünden de anlarsınız pişip pişmediğini. Kürdan testi de yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde kürdan temiz çıkıyor ve artık pişmiş. Ocağı kapatıp ocaktan alıyorum ve ılımaya bırakıyorum. Bu arada ocakta pişirirken mutlaka alüminyum folyoyu kullanın. Tabii ki tavada pişirdiğimiz için alt kısmı böyle kırmızı olmuyor. Ama hiç endişe etmeyin, lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Bir servis tabağına ters çevirdim. Ve üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum.
Bu arada hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise ücretsiz bir şekilde abone olabilirler. Videolarımı veya kanalımı tüm sevdiklerinizle veya sosyal medya ağlarınızdan rahatlıkla da paylaşabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz varsa bana yorum kısmında belirtin lütfen. Hemen dilimleyerek sizlere daha yakından da iç dokusunu da göstermek istiyorum. İçinizde hiçbir endişe kalmasını istemiyorum. Hiçbir şüphe kalmasını istemiyorum. Bu yüzden daha yakında net olacak şekilde elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Çünkü tavada piştiği için endişe duyabilirsiniz. Sizleri çok iyi anlayabiliyorum. Ön yargılı davranabilirsiniz veya endişe duyabilirsiniz. Birazdan dilimledikten sonra ilk önce çatal ile göstereceğim daha yakından. Bakın şu iç dokusunu görüyor musunuz? Göz göz olmuş, bulgur bulgur dökülüyor böyle. Pişmesinde hiçbir sıkıntı olmadı. Lezzeti de gayet yerinde, tarçınlı pamuk gibi bir elmalı kek oldu. Şöyle çatalla gösterdim daha yakından. Ama yine de içinizin çok çok rahat etmesi için, benim de içimin rahat etmesi için tekrar elime alıp ortadan parçalara ayırıp net şekilde göstererek videomu sonlandırıyorum. Yeni tariflerimde görüşebilmek için kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın efendim.